Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanala abone olup videoları beğenirseniz, bizi takip etmeye devam ederseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Geçen dersimizde ne yapmıştık? For döngülerine giriş yapmıştık. For döngülerinde birden 10'a kadar olan sayıları ekrana yazdırmayı başarmıştık. Arttırma operatörünü görmüştük. Diğer operatör işlemlerinden de bahsetmiştik. Ayrıca diziler ile for'u nasıl kullanacağımızı anlatmaya çalışmıştım sizlere. Bugün yine for döngülerinden devam edeceğiz arkadaşlar. For döngüleriyle bugün bir çarpım tablosu yapacağım. Ve bu çarpım tablosunda biraz HTML kodlarıyla tablo yapısını göreceğiz. Bu şekilde derslerimize ilerleyeceğiz. Hemen geliyorum, yeni bir dosya oluşturuyorum. For 2 diyorum arkadaşlar. .php diyorum. Güzel. Hemen geliyorum, ilk olarak HTML kodlarımı açıyorum. Neden HTML? Çünkü ben tablo yapacağım. Bu tablo içinde PHP kodlarımı çevirmeye çalışacağım. Ve bir dizin ile bunları renklendireceğim. Böylelikle for ile diziyi aynı anda HTML kodlarını kullanmasını göreceğiz. Hemen geliyorum. Bir head oluşturuyorum. Ve head'i kapatıyorum. Bir title açacağım buraya. Title'ı kapatacağım. Ve araya for döngüleri diyeceğim. Artık bundan sonraki bütün derslerimde HTML'i kullanacağım. PHP'yi kullanacağım. Ve gerekli olan bütün metotları bu şekilde öğreneceğiz. Güzel. For döngüleri dedik. Hemen geliyorum. Şu aşağıya, head'in aşağısına bir body açıyorum. Body'yi kapatıyorum. Ve burada HTML'i kapatacağım. /html. Güzel. Bu body arasında bir tablo oluşturacağım arkadaşlar. Bu tabloya bir border atayacağım. Border'ı 1 olacak. Ve tablomu kapatıyorum. Bir tane de tr atıyorum buraya. Tr'yi de kapatıyorum. Güzel. Şimdi benim PHP kodlarımı bunların arasında yapacağım. Ama ilk önce buraya bir stil oluşturacağım. Yazıyı ortalamak için. Style diyorum. Text align center diyorum. Ve bu şekilde stil dosyamı da almış oldum. Güzel. Artık tr'lerin içine ben PHP kodlarımı yazabilirim. Hemen PHP taglarımı açıyorum. Burada kapatalım şunu da. Pardon. Ve diziden bahsetmiştim. Bir renk dizisi oluşturdum arkadaşlar. Bu renk dizisinde her satıra, her çarpım cetvelinden sonra o mesela birler basamağı, birler tablosu, ikiler tablosu gibi tablolar vardı çarpım cetvelinde. Her bir tabloya farklı bir renk verdirtmeye çalışacağım. Onun için önceden hazırlamıştım diziyi ve renkleri içine dahil etmiştim. Bunu olduğu gibi kopyalıyorum. Geliyorum, sayfama dahil ediyorum. Şuradan itibaren bir bölelim. Rahat görelim dizimizi. Evet, bu şekilde dizimizi oluşturduk arkadaşlar. Buraya renk kodlarını atadım. String değerler oldukları için bu şekilde tırnak içinde atadım. Güzel. Şimdi geliyorum, ben artık asıl işlemime başlayacağım. For işlemine başlayacağım. Ve ilk sayı değerlerini almam lazım. Onu oluşturacağım. For diyorum. Parantezimi açıyorum. $i diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu oluşturduğum değişkeni birden başlatıyorum. Peki neden birden başlatıyorum arkadaşlar? Çünkü ben bir sayıyı sıfırdan başlatırsam o sayıyı neyle çarparsam hep sıfır değerini alacağım. O yüzden ben birden başlatacağım ve bunu 10'a kadar arttıracağım. $i geliyorum. Küçük eşit 10 olana kadar döndür diyeceğim burada. Noktalı virgülümü koyuyorum ve daha sonra bu i değişkenini 1 olduktan sürekli arttır. Onun için $i'yi plus veriyorum. Ve böylelikle ben burada ilk koşulumu sağlamış oldum. Yani ilk çarpım tablosundaki ilk çarpanlarımı buradan alıyorum. Şimdi bu çarpanlarımı benim bir td içine aktarmam lazım ki arka plan renklerini vereyim. Echo diyorum. Çift tırnaklar içinde diyorum ki td, buna da bir style vereceğim. Style eşittir diyorum, tırnaklar tek tırnaklar içinde olacak bu. Çünkü tek tırnak yazmazsam
hata alırım. Tek tırnak içine geliyorum. Diyorum ki background color alacağım burada. 2 nokta koyuyorum. Zaten burada ben neyi kapatmışım? Şuradaki tek tırnağı siliyorum. Birleştirme operatörü olan nokta ile kullanıyorum. Neyi alacağım burada? Oluşturduğum renk dizinini alacağım. Colors diyorum ve ama burada bir özellik belirtmem lazım. Çünkü ben her bir çarpım basamağından sonra, tablosundan sonra rengin azalmasını isteyeceğim. O için dolar işareti i deyip bunu bir azaltacağım. Neden? Bir renk kullandım, diğer tabloya geçtim. Artık o renkle işim olmayacak. İkinci tabloya geçtim. İkinci rengi kullandım. Diğer renkle işim olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde bir ayar yaptım. Ve geliyorum buraya. Nokta diyorum tekrardan. Tek tırnağımı kapatıyorum. Ve daha sonra padding değeri vereceğim. Çünkü aralarında biraz boşluk olsun. Padding diyorum. Padding. Padding değerine de arkadaşlar 2.10 piksel vereceğim. Ve böylelikle burada tek tırnağımı kapatıyorum. Ve PHP burada da sonlandırıyorum. Bakın arkadaşlar burada yaptığım şey şu. Ben bir stil belirliyorum buraya. Bu stile color'dan alıyorum rengimi. Background color kullandığım için aldığım her bir rengi bir azaltarak alıyorum ve bir padding ekliyorum. Güzel. Burada da işlemimi yaptım. Artık ben bunun içine geliyorum, bu for döngüsünün içine bir tane daha for açmam lazım. Neden? Çünkü ben iç içe for yapmam lazım ki bir sayıyı diğer sayıyla çarpabilmem için. For diyorum tekrardan. Geliyorum. Yeni bir değişken tanımlıyorum. Dolar işareti j diye. Ve ben bu j'yi tekrar yine birden başlatmam lazım. Çünkü sıfırdan başlatırsam sonuç daima sıfır olacak. Ve bu dolar işareti j'yi alıyorum arkadaşlar. Küçük eşit 10'a kadar arttırıyorum. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Burada c'yi de arttırmam lazım artık. C++ diyorum. Ve süslü parantezlerimi burada da açıyorum. Ve diyorum ki artık echo ile bana bunları çarp. Dolar işareti i çarpı dolar işareti j. Ve nokta diyeceğim. Bunları bana alt alta yazdır. Çift tırnak içinde br ile bana bunları alt alta yazdır. Noktalı virgülümü koyuyorum. Ve böylelikle artık bunu da yaptıktan sonra td'yi kapatmam lazım benim. Td'yi de nasıl kapatacağım? Td açmıştım. Buradaki td'yi kapatmam lazım. Echo ile geliyorum. Çift tırnak içinde slash td deyip td'mi de kapatmış oluyorum bu şekilde. Güzel. PHP tagımı burada da kapattım. Bütün süsler içinde kaldı. Tamam. Herhangi bir hatamız yok gibi gözüküyor. Burada j'yi koymamışız arkadaşlar. For j. Şimdi doğru oldu. Kaydediyorum ve tarayıcıma geliyorum. Localhost diyorum. PHP dersleri klasörüne giriyorum. Ve burada for 2'yi çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Birler çarpımı, birler basamağı bu şekilde. İkiler bu şekilde. Üçler. Hepsini bana farklı renklerde yan yana sıralayıp verdi. Güzel. Çok güzel bir örnek oldu bence arkadaşlar. Hem bu örneğimizde ne gördük? İç içe for döngüsünü gördük. PHP kodları arasında HTML nasıl yazıldığını gördük. Ayrıca bir dizindeki veriyi PHP ile for döngüsü kullanarak nasıl çekeceğimizi gördük. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bundan sonra dediğim gibi hem HTML kullanmayı göreceğiz PHP için. Çünkü bizim için ilerleyen projelerde çok önemli olacak. Burada temelleri atalım. Hem de dizileri daha iyi anlamaya çalışacağız. Çünkü diğer örneklerimde de dizileri kullanacağım. Kanala abone olup videoları beğenirseniz seviniriz. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.